Herkese merhaba. Orçun ben. Şirkette tasarım ekibinde çalışıyorum. Bugün sizlerle böyle tasarımla alakalı aslında komponent tasarım konuşuruz diye düşünüyordum ama başka bir konu ortaya çıktı. Tasarım yapmak şöyle aslında. Ya bir şey yaratmak nasıl bir mühendise haz veriyorsa aslında işte teknik bir altyapıyı baştan kurgulamak ya da işte bir tane Ar-Ge projesinde böyle araştırmayı yapıp işte teknik detayları koyup daha sonra bunu ürün haline getirmek nasıl bir haz veriyorsa tasarımda da aslında aynı şekilde bir durum söz konusu. Yani aslında ikisinde hazzı temelde aynı şeyler. Bir şey yaratmaktan geçiyor ve bir şey yaratılabilen bir sektör olduğu için de tasarım sektöründe bulunmak bence gerçekten çok anlamlı bir şey haline dönüşüyor. Tasarımcı olmak için aslında basit olarak bir tasarım gözüne ihtiyaç var ve bu bence doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Doğuştan gelen bir yeteneğin üzerine siz sosyal hayatınızda bunu geliştiriyorsunuz. Tasarım gözü ve yeteneği olmayan bir insanın bence tasarımcı olması çok mümkün gözükmüyor. Fakat tabii ki de burada ürettiğimiz işler genel anlamda hızlı tüketim için yaptığımız işler olduğu için hiçbirimiz sanatçı değiliz aslında. Dolayısıyla yaptığımız işi çok da fazla komplike hale getirmememiz gerektiğini düşünüyorum o noktada. Bunun için tabii bazı metotlar var ama yaptığınız işi sizin sunduğunuz müşteriniz veya kullanan kitle anlıyorsa zaten o başarılı bir iştir. Burada tabii ki de görsel bütünlük ya da işte rengin iyi seçilmiş ya da kötü seçilmişten ziyade onu bir kenara koyarsak tamamıyla işin aslında kullanılabilirliğinden ben bahsediyorum. Yani bir iş gerçekten kullanılabiliyorsa bence o doğru bir tasarım olmuş demek. Bunun için testler yapılıyor tabii ki ama işte A/B testler oluyor. Gerçekten print alıp da yapılan testler oluyor vesaire de işte heatmap'ler oluyor vesaire. Bunlarla algılanabiliyor. A/B testing bir tane ana sayfanız var diyelim ve ana sayfanızda bir tane banner alanınız var. Bu banner alanında bir register süreci ne insanı yönlendirmek istiyorsunuz. Bir de atıyorum bir tane kampanyanıza tıklatmak istiyorsunuz. Bu bağlamda her iki sayfayı da siz aslında yayına alıp o iki sayfayı farklı kullanıcı kitlelerine siz kendi domaininiz üzerinden sunuyorsunuz ve burada hangisindeki geri dönüşümünüz daha fazlaysa onu yayında tutmaya devam ediyorsunuz. Bu register ve kampanya tıklatma bambaşka iki örnek oldu ama bunu şöyle de yapabiliriz. Yine bir tane reklamımız vardır. Aynı metin, aynı butonlar ama görseli farklıdır. Hangi görselden ne kadar daha fazla size tıklama ya da işte geri dönüş olduğunu anlamak için de A/B testing yapmanız gerekiyor. Bu bağlamda işinize yarayacaktır. Renk köründen tasarımcı olur mu? Olur galiba. Olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu evet ben renk körü olduğum için aslında benim hayatımda çok fazla karşıma çıkan sorulardan bir tanesi. Bence iş yaptığım insanları birazcık sormak gerekiyor olmuş mu diye. Ben olduğunu düşünüyorum yani. Tabii ki bu işin zorluğu var. Bu bağlamda mesela çok komik anlar falan yaşayabiliyorum böyle. Eskiden canlı toplantılarda şey olurdu. İşte müşteriye sunum yapıyorsunuz. İşte bir tane butona renk verdiniz. İşte atıyorum yeşil olsun ya da kahverengi olsun. Müşteri oradan şey diyordu. Ya şunu bir mavi yapar mısınız falan diyordu mesela. Şimdi orada renk skalasını açıp da onu mavi yapmak büyük bir eziyet haline dönüşüyordu benim için. Ama günün sonunda kotarıyordum yani bir şekilde. Öyle mouse'u klikle gezdirip o kişi işte tamam dur şimdi burada falan diyene kadar onu oynatıyordum yani. Kısmen gördüğüm alanlarda diyelim. Ya pozitif tarafı aslında bence şöyle var. Renk körlüğünün tasarımcı için pozitif tarafı bence şöyle. En azından onların gözünden bakıp tasarlıyor diyebiliriz yani. Belki accessibility konusunda gerçekten bilmeden doğru bir hamle yapıyor olabiliriz. Değil aslında. Renk körlüğünün tabii ki de çeşidi var ama şu anki mesela bende olan renk körlüğü genel anlamda yaygın olan renk körlüğü çeşidi olduğu için bence genel olarak böyle yaygın kullanımda bir accessibility durumunda pozitif etki sağladığını düşünüyorum. Olayın şöyle bir boyutu da var mesela işte renk körü tasarımcı birkaç daha tanıyorum. Genelde böyle safe zone'da takılmayı seviyoruz. Yani daha siyah beyaz, daha böyle hani çok böyle ara renkler değil de daha böyle birbirine kontrast olacak renkler seçmeye özen gösteriyor. Televizyonda işte izlediğiniz herhangi bir content'in ya da işte internette tükettiğiniz bir videonun aslında temelde bence doğru rengini ne yazık ki göremiyoruz. Ya da işte herhangi böyle bir dükkana falan gittiğimizde, herhangi bir alışveriş yaptığımızda vesaire işte en basitinden bir tişört alacakken gerçekten onun hangi renk olduğunu falan açıkçası bazen bulmakta zorlanıyorum. O yüzden ya siyah ya da beyaz giyinmeyi tercih ediyorum. Tasarımın bir sezonu var mıdır? Tasarımlar eskirir mi sorusunun cevabı aslında şöyle. Her disiplinde olduğu gibi bazen yeni moda şeyler çıkar. İşte bu fashion'da da böyledir. Bizim UI sektöründe de böyledir. Ya sürekli yeni bir konsept geliştirilir ve arkadan bir güruh böyle o konseptin üzerine doğru gitmeye devam eder. İşte ne bileyim son zamanlarda işte flat design diye bir şey vardı. Herkes böyle gölgesiz, shadowsuz işte ya da işte blur'suz
ışıksız tasarımlar yapmaya başladı. Ama şimdi geri dönüp baktığımızda aslında 8 sene öncesinin tasarım disiplinine ve anlayışına geri dönüyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla bence bunun bir zamanı ve yeri yok. Aslında bu tamamıyla projeye veya işte işi kime yaptığınızla alakalı, o anda nasıl bir ilham aldığınızla alakalı değişen bir durum.